Herkese selamlar. Bu bölümde sizlere formatımın dışına çıkıp çok önemli bir konuda birkaç şey söyleyeceğim. Konumuz orman yangınları. Orman yangınları konusunda geliştirilen teknolojiler, bundan sonra yapılması gerekenler, orman yangınlarıyla nasıl yaşayabiliriz, ekosistemi nasıl sürdürülebilir bir hale getirebiliriz, son olarak da orman yangınlarına yeni bir yaklaşımla bakmamız gerektiği hakkında sizlere birkaç tane video önerim olacak. Sosyal medyada yapılan tartışmalara, konuşulan konulara bakıyorum da gerçekten dişe dokunur tek bir şey yok. Çok üzücü bunlar. Halbuki orman yangınları insanlık tarihinden bugüne kadar hep var oldu. Ve bu yangınlardan bazıları ekolojiye büyük zarar verse de ekolojik dengeye çok büyük fayda sağlayan yangınlar da oldu. Orman yangınları doğanın kendisini yeniden yenilemesi için çok büyük bir öneme sahip. Ülkemizin bu konudaki yaklaşımı maalesef yanlış. Orman yangınlarına dair yaptığımız planların ve stratejilerin ayakları yere basmıyor. Yeni bir yaklaşıma ve daha iyi bir planlamaya ihtiyacımız var. Üstelik de bunu milyarlarca dolar harcayarak değil, ekolojik dengeyle barışık, küçük çalışmalar yaparak sağlayabiliriz. Bugün en çok konuştuğumuz konu Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının olmaması. Ama asıl mesele bu değil. Bu uçakların olup olmaması tartışma konusu olmamalı. Asıl mesele ormanlarımızı şekillendirmek için yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarının yanlış olması. Bunu konuşmalı ve bunu tartışmalıyız. Yaptığımız hatalardan bir an önce geri dönmeliyiz. Bu bence o kadar önemli bir konu değil. Ne kadar iyi teknolojilere sahip olursak olalım, orman yangınları her zaman hayatımızda olacak. Bunlarla beraber yaşamayı ve bunları nasıl kontrol altına almamız gerektiğini bence öğrenmemiz gerekiyor. Ormanlarımız yanacak malzeme ile donanmış ise inanın ister 3 ister 100 uçağınız olsun. Bu yangınları söndürmeye kuvvetiniz yetmez. Yanlış politikalarla şekillendirdiğimiz orman ekolojisini ancak doğru planlarla kurtarabiliriz. Dünya iklim krizinin içinde ve bizler bunun farkındayız artık ve buna göre yeni bir yaklaşım geliştirmeliyiz. Biyoekonomik yaklaşımlarla bu çalışmaları hızla hayata geçirmeliyiz. Mesela orman yangınları daha çıkmadan doğru planlamalar yaparak dengeyi sağlamalıyız. Araştırmacı, ekolojist Paul Heisenberg, TED'deki orman yangınları neden kötüleşti ve bu konuda yapılması gerekenler konusunda dinlememiz gereken çok güzel bir video hazırlamış. Bu videodan bazı kesitler ve alıntılar yaparak bunları size aktaracağım. Bu videonun kısa özeti şöyle. Kadim yamalama yöntemi bir an önce hayata geçirilmeli. Planlı yangınlar çıkarılarak ekolojik denge yeniden sağlanmalı. Orman yangınları ile beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız ve bunları gelecek kuşaklara da aktarmalıyız. Yanlış ağaçlandırma politikalarından bir an önce vazgeçmeliyiz. Bu beyefendi olayı çok güzel ve net bir şekilde ifade etmiş. Bize düşen görev bunları dinleyip hayata geçirmek. Ülkemizde de orman yangınlarını durdurmak mümkün mü? Gibi konularda araştırmalar yapan Profesör Doktor Tuncay Neişçi Medyaskop TV'ye verdiği söyleşi var. Tuncay Bey bu videoda konuyu çok güzel bir şekilde açıklıyor. Orman Bakanlığı'nın yangın stratejisinin ve ağaçlandırma eylem planının yanlış olduğunu belirtiyor. Ormanlarımıza yönelik ince yanıcı madde yönetmeliği eylem planının olması gerektiğini söylüyor. Orman Bakanlığı'nın stratejisi çıkan yangınları en kısa sürede söndürmeye yönelik. Bu yöntem yanlış. Tuncay Bey de bu stratejinin yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini söylüyor. Orman yangınlarına karşı toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Sivil bir eylem planının hazırlanması ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Yangını söndürmek için değil, öncelikle yangın çıkmadan önce gereken tedbirleri almak gerekiyor. Ve bu konuda çalışmalar yapmak gerek. Yine biyoekonomik politikalara da ihtiyacımız var. Bu konuda da Avrupa Orman Enstitüsü'nün hazırladığı çalışmalar var. İnsan kaynaklı yangınların doğaya nasıl zarar verdiğini, ortak bir biyoekonomik politikanın nasıl hayata geçirilebileceği ve ekolojik dengenin nasıl sürdürülebilir hale getirileceğine dair çalışmalarına bakmamız gerekiyor. Orman yangınlarına karşı neler yapılabilir? Bu konuda da hazırlanmış teknolojik ilerlemelerle ilgili bir video var. Bu videoda geçmişten günümüze yangın teknolojisi alanında yapılmış
icatlar ele alınmış. Bu icatların kullanımı, gelişimi, avantajları ve dezavantajları bu videoda çok güzel bir şekilde özetlenmiş. Evet, orman yangınlarına karşı yapabileceğimiz pek çok şey var. Ama asıl önemli olan bunlara doğaya zarar vermeden ekolojik dengeye uygun şekilde hayata geçirebilmekte. Bu konuda hem Paul Heisenberg'ün hem de orman mühendisi Tuncay Nişçi'nin söylediklerine kulak vermeliyiz. Bu iki uzman da söyledikleri yöntemler hem kolay hem de uygulanabilir. Üstelik de söyledikleri bu yöntemi kullanmak için milyarlarca dolar harcamaya gerek yok. Tek yapmamız gereken onlara kulak vermek ve söylediklerini uygulamaya sokmak. Bu kaynaklar hakkında sizler de daha fazla bilgi almak isterseniz açıklamalar kısmına okuduğum ve dinlediğim bu kaynakların linklerini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi derin bir nefes alın ve orman yangınlarına dair yapılması gerekenler hakkında anlatılan bu videoları lütfen izleyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.